Gençleşme Zamanı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Murat Konuk. Bugün lazerlerden bahsedeceğiz. Türkiye'de genelinde lazer deyince herkesin aklına ilk önce epilasyon geliyor. Ama mesela ben de bugün yaptırdım ama lazerler epilasyon olarak bakarsak asıl olayın %5'ini %10'unu bile oluşturmaz. Daha farklı tedaviler için, daha farklı uygulamalar için de lazerler kullanılır. Bu amaçla da bugün Türkiye'deki en geniş cihaz parkurlarından birine sahip Ayşegül Saltat Polikliniklerinden dermatoloji hekimi Emin Soyer'e bu lazerler hakkında konuşmak için yanına geldik. Merhaba Emin Bey. Merhaba, hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Size direkt bu lazerler, hani epilasyon kısmını geçelim. Onun içinde Evet. farklı çeşitler var Evet. ama hani lazerler aslında tedavi amaçlı veya anti-aging amaçlı da kullanılıyor. Bu amaçlar anlamında lazerler ne işe yarar, ne yapar? Şimdi kozmetik dermatolojide aslında lazerler çok uzun yıllardır kullanılıyor. Yaklaşık 40 yılı aşkın süredir. Son yıllarda gün geçtikçe teknoloji gelişiyor ama daha da gelişecek. Ama son yıllarda iyice bu teknoloji arttı ve hani bu kapsamda çok elimiz güçlendi, öyle söyleyebilirim. Her amaçla kullanabiliyoruz biz lazerleri. Yani hani aklınıza gelebilecek leke tedavisi, akne tedavisi, akne izlerinin tedavisi, her çeşit iz tedavisi, dövme silme, anti-aging amaçlı, kırışıklık tedavisi, onun dışında sıkılaşmak için, yani mesela yüz bölgesinde sıkılaşma da yapabiliyoruz biz lazerlerle. Boyun bölgesinde, dekolte bölgesinde anti-aging amaçlı kullanıyoruz. Damar Damar tedavilerinde tedavisinde oldukça etkili sonuçlar verdiği için, hatta tedavilerimizin başında geliyor artık. Bu şekilde lazer tedavisi çok etkili. Lazer tedavisinde kullandığımız şey bir ışık aslında. Spesifik bir Star dalga Wars'ta boyu. kullandığımız gibi bir ışık değil. Öyle değil, aynen. Bir dalga boyu var, hani spesifik bir dalga boyu. Bu dalga boyuyla net bir şekilde hedefe yönelik tedavi yapıyoruz biz. Neyi hedefliyorsak, yani mesela leke tedavisi ise melanin pigmentini hedefliyoruz örneğin. Bu sayede hani spesifik hedefe yönelik tedavi sağlıyor. Ve hani aslında etraftaki çevre dokuyu hiç bir tahribat vermeden sadece istediğimiz hasarlı hücreyi hedef alarak o bölgeye ışığımızı yolluyoruz ve o bölgede bir hani yenilenme sağlıyoruz. Öyle anlatabilirim. Lazerlerle alakalı bu kadar farklı çeşitler var. Evet. İki tane önemli genel algıda bir sorular var aslında. Onlardan birincisi, bu lazer zarar veriyor mu? Bir de can yakıyor mu? Lazer tedavisi güvenilir yerlerde, profesyonel ellerde yapıldığı zaman zarar vermez. Sonuçta hedeflediğimiz yere atışımızı atıyoruz ve derinin istediğimiz bölgesinde kalıyor. Daha derine inmiyor lazer ışığı. O yüzden herhangi bir zararı yok. Kontrollü bir şekilde yapıldığı zaman diyebilirim. Türkiye'de genel algı özellikle epilasyon veya bu hatta çoğu güzellik merkezinde, estetisyen bile olmayan güzellik merkezinde Q-switch'ler, onlar bunlar, her bir türlü Maalesef. lazerler artık kol geziyor. Aslında yasak. Evet. Bunları da kontrollü bir şekilde kullanılması lazım. Çünkü farklı leke, yanık, farklı zararlar verebilir. O yüzden de Hastalar bunu daha bilen- kötü halde bize geliyorlar. Bunu da düzeltmek daha zor oluyor açıkçası. Bu konuda biraz dikkatli olmak lazım. can yakıyor mu? Aslında şöyle, hepsinin bir hissi var. Bazı lazerlerde biz soğuk havayla birlikte kullanıyoruz. Hani hiçbir hastamız hiçbir şey hissetmiyor. Bazı lazerlerde çok hafif böyle bir küçük lastik çarpar ya, öyle bir his oluyor. Ya da bazı lazerlerde eğer cildin yüzeyini yeniliyorsam o anda çok bir şey hissetmiyor hasta ama sonrasında hafif bir yanma oluyor, böyle bir yarım saat, bir saat kadar. Ama bunların hiçbiri tolere edilemeyecek, öyle çok büyütülecek acılar değil. Acısız da bir şey olmuyor açıkçası. Acı yoksa güzellik yok Aynen, diyorsunuz. aynen. Lazer uygulamalarıyla alakalı dönemleri var mı? Lazer uygulama güzel bir soru. Hani Çok yazın sık sorulan uygulanır, bir kışın soru. uygulanmaz. Var ama her mevsimde her neden için uygulanabilecek lazerler var aslında. Şöyle anlatayım. Basitçe lazerleri ikiye ayırabiliriz.
Birincisi cildin yüzeyiyle etkileşim halinde olan ablatif lazerler dediğimiz, cildin yüzeyini hafif buharlaştırdığımız lazerler. Bunu biz ne için kullanıyoruz? Anti-aging amaçlı. İşte kırışıklık tedavisi, cildin yüzeyinin yenilenmesi için kullandığımız tedaviler. Skarlar için de kullanılır herhalde. Evet, skarlar için de kullanılıyor. Bunlar için yaklaşık bir hafta kadar bir iyileşme süreci tanımak lazım. Bu süreçte de güneşten çok iyi korumak gerekiyor. Koruyamıyoruz yaz ayında. Onun için bu tip lazerleri biraz sonbahara, kışa saklamak lazım. Ama onun dışında cildin yüzeyine atlayıp direkt alt tabakaya inen, cildin yüzeyiyle hiçbir etkileşim halinde olmayan, ablatif olmayan lazerler var. İşte ne için? Leke için kullandığımız, kılcal damarlar için kullandığımız lazerler, bu lazerler için de yine yüzde kullandığımız o sıkılaşma, kolajeni tetikleme amaçlı kullandığımız lazerler var. Bu lazerleri yaz aylarında da çok güvenle, rahatlıkla yapıyoruz. Hiçbir sıkıntısı yok yani. Lazer uygulamaları başka uygulamalarla kombine ediyor musunuz? Kesinlikle önerdiğim bir şey. Lazer uygulamalarını diğer uygulamalarla da kombine ediyoruz. Kendi içinde de lazerleri birbiriyle kombine ediyoruz. Orada amacımız ne? Mesela ben hastalarımı bu konuda biraz eğitiyorum. Geldiklerinde diyorlar, hocam bu seansta biraz gözeneğe daha fazla çalışalım. Hocam benim komedonum da var. Hani aknelerim çıktı. İşte akne izlerini işte yaz döneminde evet çalışamayacağız biliyorum. Bu seansta hani komedonlarıma ve işte hani kızarıklığa çalışalım diyorlar. O zaman ben de hani birkaç tane lazeri birleştirip farklı dalga boylarını, farklı atım sürelerini birlikte kullanarak bir taşta birkaç kuş vurmaya çalışıyorum. Faydalı tabii. Tabii yani hani bu nedenle kombinasyon tedavileri hem diğer tedavilerle hem kendi içinde lazerleri kombine ederek oldukça sık kullandığımız tedaviler diyebilirim. Ayrıca diğer tedavilerin etkinliklerini de artırıyor. Yani lazerin kendi kolajeni artırma etkisi var. Çünkü belli bir sıcaklıkta cilt altını belli bir sürede tuttuğumuz zaman bu sefer hani oradaki hücrelerimiz kolajen üretmeye başlıyorlar. Bunlar hani araştırmalarla gösterilmiş. Ayrıca dokunun bütünlüğünü de artıran bir şey lazer. Yani dolgunun kendini tutması, o bölgede daha kıvamlı, güzel bir şekilde durması da lazerlerle artırılabilir. Bu tarzda çalışmalar var. Tabii ki belli bir sırayla bunları yapmak lazım. Bu nedenle de hastalarımıza zaten oturup bir şema oluşturuyoruz. Zamanlama yapıyoruz, planlama yapıyoruz. Ne istiyor? Sonuç ne istiyor? Aynen. Hangi tedavi istiyor? Aynen. Ne şekilde istiyor? Bir de herhalde bununla alakalı bütçesine kadar. Evet, kesinlikle. Farklı şeyleri tek ele alaraktan. Evet. Bu uygulamaları, lazer uygulamalarını yaparken mesela birisinin botoksu var alnında ama lekesi de var. Oraya atabiliyor musunuz mesela? Atabiliyoruz. Şöyle eğer Götürmüyor. ısıtmayan götürmüyor. Lekede kullandığımız tedavi ısıtmayan bir tedavi. Yani oradaki lazer ışığı çok kısa bir sürede atışını atıp etraftaki dokuyu ısıtmadığı için o tip lazerle botoksun bir etkileşimi yok. Bunu hani hastamızla konuşarak planlama dahilinde uyguluyoruz. Yani o tip lazerde bir sorun yok. Bir de şey soracağım. Lazer uygulamaların iyileşme süreleri ve seans aralıkları çeşitlerine göre değişiyor mu? Değişiyor. Yani mesela cildin yüzeyini eğer hasarladıysam dediğim gibi bir hafta mutlaka iyileşme sürecimiz var. Yeni dokunun yenilenmesi de yaklaşık bir 3-4 haftayı aldığı için seans aralarını bir ay tutmak lazım. Ama hafif kızarıklık için yapıyorum, cilt yenileme yapıyorum mesela. 2 haftada bir o tarz bir uygulama yapılabilir. Akne için yapıyorsam daha sık aralar mesela 10 günde bir hastamı görebiliyorum. Ne için yaptığımla ve hangi lazeri kullandığımla ilgili seans aralıkları ve seans sayıları değişir. Bir de bu iyileşme sürelerini kısaltmak için PRP uygulamalarının hani PRP'yi hani iyileşme amaçlı kullanıyoruz ya. Bu süreleri kısaltma gibi durumu oluyor mu PRP'nin? Oluyor. Eğer lazerle ben orada bir hasar yarattıysam cilt yüzeyinde PRP uygulaması bariz bir şekilde iyileşme sürelerini kısaltıyor. Ama herhangi bir cilt yüzeyine eğer hasar vermediysem zaten öyle bir ihtiyaç yok. Çünkü artık bazı lazerlerde hastalarımız direkt günlük hayatına devam edebiliyor. Bir iyileşme süreci olmuyor. O ablatif olmayan tip lazerler dediklerinde. Onlar da direktman hastamız rutin sosyal hayatına devam edebiliyor. Teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sorularınız varsa yorumlara yazın. Bundan sonraki videoları da onlara uygun bir şekilde hazırlamaya çalışalım. Herkese sağlıklı günler.